Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pazen empirme kumaştan bir pijama dikeceğiz. Evet, benim kumaşım bu şekilde. Eni 90 santim, boyu da 2'den fazla arkadaşlar. Eskinin kumaşları sandıktan çıkma bir kumaş. O yüzden eni biraz dar arkadaşlar. Ben kumaşımı önce 2'ye sonra 4'e katladım arkadaşlar. Açık kenarlar burada, kapalı kenar burada. Şimdi başlayalım. Her zamanki gibi kumaşımın üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Oturuş yüksekliğim olan 30 santime ineceğim ama kendinden lastikli yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle 5 santim lastik için iniyorum. Ve bunu da enine uzatıyorum 5 santimi. Kendinden lastikli, yanı dikişsiz bir pazen pijama. Şimdi oturuş yüksekliğini iniyorum arkadaşlar. Oturuş yüksekliğini hepimiz artık biliyoruz nasıl alındığını. Bizim oturuş yüksekliğimiz 30 santim. Bunu da hemen enine uzatıyorum. Kalçayı 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 4 bölü 1'i artı 2 santim 30 santim yapıyor. Kalça bölü 4 artı 2 30 santimi buradan işaretliyorum. Yukarıdan da 30 santimimi işaretliyorum ve burayı kapatıyorum. Dört katı birden çalışıyoruz. Ön ve arka birlikte çalışıyoruz. 12 santim A için işaretini alıyorum. 12 de buradan alıyorum. 12. Pratik bir şekilde ağımı birleştiriyorum. Şimdi pijamamın boyunu yapmak istediğim boyda lastik çizgisinin altından çiziyorum. Benim pijamamın boyu 100 santim. Kıvırma payıyla beraber. Burayı da hemen kapatıyorum. Paçamı ise 28 santim yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz çekelim gözükmezse diye. Şuradan paçamı 28'den işaretini atıyorum. Ve tekrar açıyoruz pijamamızı. Evet, gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi A ölçüsünden aşağıya paçama uzun cetvelimle çizgimi atıyorum. Ve şuradan 1 santim içeri giriyorum arkadaşlar. Şöyle 1 santimden içeri girerek çiziyoruz. Tekrar sıfırlıyoruz. Evet, pijamamızı 4 kat olarak birer santim dikiş payı vererek kesiyoruz.
Pijamamın ortasına bir çıt atıyorum ve açıyorum arkadaşlar. Burası arka, burayı ön olarak kullanıyorum. Önde yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Şuradan 3 santim ön için düşme yapıyorum. Belimizden 0 gelerek bu düşüşlüğü çiziyoruz. Ön ağımdan içeri 3 santim giriyorum. Ve bunu paça ucundan 1 santime düşürüyorum. Bunu bu şekilde çiziyorum. Ve burayı kesip atacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle belimizi kesiyoruz. Ön oyuntumuzu. Ön düşüklüğü veriyorum. A'dan 3 santim girdiğim yerden aşağıya doğru 1 santim düşürerek bir santime düşürerek kesiyorum. Pijamamın kesimi bitti arkadaşlar. Şimdi düz yüzlerini içeri alarak çeviriyoruz şöyle. Düz yüzlerini birbirine öpüştürerek pijamamızın dikeceğiz arkadaşlar. Ben bu ölçüde bir pijamaya 76 santim lastik takıyorum. Tabii lastiğimizin esnekliği de önemli arkadaşlar. Şimdi pijamamızı önce ağlarını dikeceğim. Ben ağları dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ağlarımızı diktik. Belimize göre lastiğimizi ayarladık ve 4'e böldük. Bu şekilde belimize takacağız. Şimdi ağını diktikten sonra böyle çeviriyoruz pijamamızı. Bacakları dikiyoruz. Bakın. Pijamamızın bacak arasını dikiyoruz. Sonra lastiğini takacağız arkadaşlar. Pijamamın bacak arasını diktim. Şimdi beline geldik arkadaşlar lastik takmaya. Lastiğimizi 4'e böldük. Pijamamızı da 4'e böldük. Şimdi lastiğimizi takacağız. Lastiği bu şekilde yerleştiriyorum. Hemen işaretlerimi birbirine denk getirerek eşit bir büzme olsun istediğim için bu şekilde dikiyorum. Lastiğimizi kestirmiyoruz. Bakın işaretleri denk getirerek lastiğimizi yerleştiriyoruz. Evet, lastiğimizi taktık. Şimdi düz makinede bu şekilde lastiğimi kapatacağım. Ve pijamamın altını da bu şekilde katlayacağım. Bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pijamamın lastiğini düz makinede kapatıyorum.
Gördüğünüz gibi lastiğimizi diktik. Şimdi hemen paçaları katlıyoruz. Ütüleyip geliyor. Pijamamızın bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok kolay. 10 dakikada kesip dikebilirsiniz. Pijamamızın bedeni bu arada 46-48 bedene uyumludur. Kalça 120 ölçüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 10 dakikada kesip dikebilirsiniz. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.